Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugün size koronavirüs sonrası ekonomik kriz ve işsizlikten bahsedecektim. Yalnız gündeme bomba gibi bir haber düştü. Dolayısıyla bu haberle başlamak istiyorum. Sonrasında ekonomi ve işsizlik üzerine sohbetimize devam ederiz. Haberimiz nedir? Haber Almanya'dan geldi ve bomba bir haber geldi Almanya'dan. Koronavirüs aşısı ile ilgili bir haber. Bu da gündeme bomba gibi düştü. Bugün bu haberle açılışı yapmak istiyorum. Ve daha önce hiçbir yerde bu haberi duymadım. Teyit edilmiş bir haber olarak karşımızda. Şimdi Alman polis haber ajansı ve diğer önemli kaynaklarımızla edindiğimiz bilgiler ışığında habere göre Almanya'da bir hafta 10 gün önce çıkartılan zorunlu aşı yasası gündemde. Yani daha aşı bulunmadan Almanya bu aşının yasasını şu anda çıkardı. Bu önemli bir anekdot kenarda bulunsun ve diyor ki yasa habere göre çıkartılan kanun aşıyı zorunlu olacak hale getiriyor. Yani aşı zorunlu olmak istemeyenler ise polis zoru ile aşıya zorunlu hale getirilecek. Yani aşı olmak istemeyen polis zoruyla olmak zorunda kalacak. Kamuoyunda bir aşı karşıtlığı başladı Almanya'da şu anda. Bu alttan içten içe bir hal almaya başladı şu anda. Yalnız yayılacağından adım gibi eminim. Bu Avrupa geneline de yayılacak aşı karşıtlığı. Yalnız bu aşı noktasında Avrupa ciddi manada bunu tartışır hale gelecek. Çıkartılan yasaya polisin ve kamuoyunun tepkisi ne? Kamuoyu diyor ki bu aşıyı yaptırmak istemeyen bir kesim oluştu Avrupa'da ve bu daha da artacak. Polis de diyor ki bu nokta bakın burası çok önemli. Eğer aşı çıkarsa, aşı bulunursa ve böyle olursa yani insanlar bu aşıya tepki gösterirse olmak istemezse ben polis olarak mesleği bırakacağım. Çünkü benim işim zorbalık değil, kamu güvenliğini sağlamak, asayişi sağlamak ve polis bu noktada ciddi manada şu anda bir zor kanunla karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Ne yapacağını bilemez bir pozisyonda görünüyor. Aşı ne aşısı şu anda bilinmiyor. Yalnız burada önemli bir anekdot var, bunu belirteyim. Kamuoyunda yansıyan ya da bu YouTube kanallarında yansıyan aşı biyometrik çip ilişkisiyle bağlantılı değil bu. Yani aşının şu anda biyometrik çip olup olmadığını bilmiyoruz. Bu teyit edilmedi henüz. Yalnız aşının ne aşısı olduğu henüz bilinmiyor. Yalnız aşı biyometrik çip midir değil midir bu tartışmaya açık halde bile değil. Yani henüz böyle bir sonuç ortada yok. Dolayısıyla aşının ne aşısı olup olmadığını zamanla göreceğiz. Ki keza şu anda bir aşı karşıtlığı Almanya'da var. Bu Avrupa'ya da yayılacaktır. Bu yaygınlaştıkça da sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Yalnız bir Avrupa'da aşı karşıtlığı üzerinden ciddi bir karışıklığın olması da muhtemel görünüyor. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi gelelim ekonomi ve işsizlik sorununa. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de işsizlik sorunu gündemde. Dünya bunu konuşuyor. Ben dünya üzerinden yorumlamaya çalışacağım bu işsizlik sorununu. Özellikle koronavirüs sonrası hayatımızda artık belli mesleklerde olmayacak ve artık hayatımız da eskisi gibi olmayacak. Bunun da üzerine basa basa söylüyoruz sürekli. Şu anda yeni dünya düzeninin koronavirüs öncesinde de bir teknolojik değişime gittiğini gözlemlemekteyiz. Bu değişimin temelinde yapay zeka yatıyor. Yapay zeka ile ilgili çok kısa bir anekdot var. Bunu paylaşmak istiyorum. Sonra gündeme doğru devam etmek istiyorum. Yaşadığım bizzat bir olay. Yani bir iş vesilesiyle Türkiye'de bir üniversitede yüksek lisans yapan değerli bir insanla tanışmıştım. Bu yapay zeka üzerine yüksek lisans yaptığını söylemişti. Sohbet ilerleyince ben hani bu yapay zeka kısmını
biraz da çalışıp irdelediğim için şu ifadeyi kullanmıştım. Demiştim ki normal zekayı çözdünüz de yapay zekaya geçiş mi yaptınız şeklinde bir ifade kullanmıştım ve hala bu sözümde baki. Yani hala bu sözümdeyim. Türkiye'de yapay zekanın işlevi tıpkı yani Amerika'da ya da yurt dışındaki profesörlerin yaptığı çalışmalar üzerinde bir tez hazırlamak, yüksek lisans yapmak, doktora yapmak. Yani yeni bir şey ortaya koyabilecek potansiyelde insanlar mutlaka ki var ama henüz böyle bir yenilik ben görmedim. Yani şu anda Türkiye'de böyle bir yeni söylem yapay zeka ile ilgili görmedim. Yalnız yapay zeka dünyada o kadar ileri boyutlara gelmiş durumda ki normal bir insanın yapabileceği tüm aktiviteleri yapay zeka aracılığıyla yapabiliyorsunuz artık. Dolayısıyla koronavirüs sadece bu süreci biraz kısmen hızlandırmış oldu. Yalnız dünya zaten yapay zeka teknolojisine geçmiş idi. Yapay zeka teknolojisine geçilmesiyle birlikte işsizlik de artmaya başladı. Dikkat edin, bu çok önemli bir nokta. Diyorum ki yeni dünya düzeniyle gerçekleşecek, gözlemlediğim kadarıyla bütün finans uzmanları kapitalist sistem çöküyor. Çökecek, yeni sisteme geçiyoruz diyor. Yalnız yani kapitalist sistem zaten çöktü. Kapitalist sistem bitti. Biz bir üst sisteme geçiş yaptık zaten. İddia ediyorum. Televizyonlar hayatımıza girdiği andan itibaren yani o televizyonlar bizim evimize girdiğinde Türk'ün kadınına Dallas filmlerini izlettiklerinde kapitalist sistem zaten çökmüştü. Bir üst çizgiye geçmiştik biz zaten. Kapitalist sistemin bir üst çizgisine. Peki kapitalist sistem nedir? Biraz bu kapitalist sistemle ilgili sohbet edelim ve bunun akabinde devam edelim sohbetimizi istiyorum. 1663 yılında Fransız mühendisler Salomon de Caus ve Worcester Marx tarafından buhar makinelerinin sanayide kullanmaya başlamasının ardından büyük sanayi devrimi gerçekleşti. Aynı dönemde Avrupa'nın nüfusunda da hızlı bir artış meydana gelmeye başladı. Aynı anda tarımdaki gelişmelerde de buhar makineleri kullanılmaya başlandığı için tarımda yani köylü dediğimiz kesimde bir işsizlik artmaya başladı. Bu kesimde şehre göçmeye başladı. Haliyle aynı anda sanayide çalışacak nüfus ihtiyacı da bir ölçüde karşılanmış oldu. Yani köyden kente göçen insan sayısının artmasıyla beraber sanayide kullanılacak olan iş gücü de ucuz iş gücü, bunun altını özellikle çiziyorum. Ucuz iş gücü de 1600'lü yıllarda artmaya başladı. Ve beraberinde bu birçok sosyolojik olayı da kendiliğinden tetikledi. Nedir bunlar? İşte Fransız İhtilali, sanayi devrimi gibi birçok sosyolojik ve toplumsal olayında fitilini ateşledi aslında buhar makinelerinin icadı ve sanayileşme. Böylece kent sanayisine hazır iş gücü de oluşmuş olduğu sürecin devamında Fransız İhtilal dediğim gibi sanayi devrimi gibi karışıklıklar neticesinde geniş çaplı yağmalamalar da başladı o dönemde. Bu yağmalamalar sanayi devriminin de en önemli finans kaynağını oluşturmaya başladı. Yani sanayi devriminin en önemli finans kaynağı bu yağmalamalarla oluşmaya başladı. Gerek İspanyollar tarafından yağmalanan Orta Amerika altınları gerekse İspanyol gemilerine yani Amerika'yı yağmalayan İspanya'yı Avrupa ayrıca yağmaladı. Avrupa yağmalamaya başladı. Dolayısıyla böyle bir eşkıyalık düzeni gibi bir yağmacılık düzeni oluştu. Amerika'yı yağmayanlara Avrupa yağmalamaya başladı. Dolayısıyla altınlar böylelikle Avrupa'nın sermayesini ya daha doğrusu sanayi sermayesini oluşturmaya başladı. Bu da kapitalist sistemin temellerinin atıldığı en önemli noktalardan biridir. Bütün bu olanlar 16. ve 17. yüzyılda dünyayı sanayi devrimine götürdüğü gibi kapitalist sistemi de insanın iliklerini işleyecek hale getirdi. Yani biz o dönemde artık insan kapitalist sistemi iliklerine kadar hissetmeye başladı ve
halen Avrupa'da, bakın iddia ediyorum, kapitalist sistem iliklerine kadar insanların hissettiği bir sistemdir. Böylelikle Avrupa'da sömürgecilik temeline oturtulan kapitalist sistem dünyada uygulama alanı bulmaya başladı. Ta ki ne zamana kadar başladı söyledim. Burada bunu iddia ediyorum çünkü bu çok önemli bir nokta. İlk televizyonlar bizim evimize girene kadar kapitalist sistem uygulandı. Türk'ün Kadınına dediğim gibi ilk Dallas dizileri izletilmeye başlandığında aslında kapitalist sistem bir üst perdeye taşınmış oldu. Kapitalizmin bir üst sistemi, bahsedeceğim bundan. Kapitalist sistemin bir üst sisteminden bahsedeceğim. Bu da değişti, bu da değişti, bu da değişti. Bunun sonucunu biz şu anda yaşıyoruz. Çünkü kapitalist sistemde sömürgeciliğin bir üst çıtaya taşınması gerekiyordu. Kapitalist sistem içerisinde sömürülen varlıklar, bakın sömürülen varlıklar sömürücü gruplara veya sömürücü ülkelere artık yetmiyordu. Yani daha fazlasına ihtiyaç var ve dolayısıyla bu kapitalist sistemin bir üst perdeye taşınması zaten gerekliydi. Bu sonuç da aslında yani isteyendikçe isteyen bir sistemden bahsediyoruz. O dönemde bir üst perdesi olan küreselizme zaten geçilmiş. Yani dünya küreselizme çoktan geçti. Burada finans analizlerine bunu söylüyoruz. Küreselizme çoktan geçildi. Yeni bir şey değil. Bugün bu da yetmiyor. Bakın bugün küreselizm de yetmiyor sömürücü devletlere veya o gruplara yetmiyor. Daha fazlasına ihtiyaç var. O da yeni dünya düzeni ve dijitalizm. Bakın iddia ediyorum dijitalizme de çoktan geçildi. Artık her şey dijital ve yapay zeka. Evinizde kullandığınız bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, her şey yapay zeka ürünüdür. Teknolojik olarak bunlar yapay zeka ürünüdür. Bunların daha üst perdesine taşınacağı muhtemeldir. Devam edeceğim çünkü bu haftayı da teknoloji ve ekonomi ve işsizliğe ayırmış durumdayım. Şimdi bugün birçok finans uzmanı ve komplo teorisine kapitalizmin çöktüğünü, çöküyor, yeni dünya düzeni, bu salgını kapitalist sistemi çökertmek için yaydıklarını iddia ediyorlar. Böyle bir şeye ihtiyaçları yok. Bakın iddia ediyorum böyle bir şeye ihtiyaçları yok. Kapitalizm zaten çöktü. Küreselizm çoktan başladı. Uluslararası alanda dünyadan sınırlar kalktı. Yani bugün Amerika'da biriyle istediğiniz gibi internet ortamı üzerinden tanışabiliyorsunuz, iş yapabiliyorsunuz. Oraya gitmeden birçok şeyi buradan yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu kapitalist sistem artık kendi yerini küreselizme bıraktı. Ve devamında, bakın bu da benim için önemli bir anekdot. Küreselizmin çöktüğü gibi böyle bir virüsü yaymaya da ihtiyaçları yok. Buna ihtiyaçları yok. Çünkü bakın küreselizm noktasında kapitalistleri değerlendirdiğimizde kapitalist sistemin yöneticileri ve sömürücü olan ülkeler küresel ticareti durduracak. Firmaları, fabrikaları, AVM'leri tatil edecek. İnsanları evine kapatacak. Talebi, tüketimi ve üretimi azaltacak. Çökertecek tedbirler almak kapitalist sistemin ruhuna aykırıdır. Bakın iddia ediyorum. Bu tür tedbirleri almak kapitalist sistemin ruhuna aykırıdır. Dolayısıyla ortada gerçekten de enteresan bir durum var ve bizim bu durumu algılamaya çalışmamız lazım. Bu durumu sorgulamamız lazım. Yani bu virüsü kapitalist sistemi çökertmek için yaydılar mantığı bana biraz zor bir mantık gibi geliyor. Yani bana çok mantıklı gelmiyor çünkü kapitalist sistemde asıl amaç yani böyle bir salgın sırasında kapitalist sistemde egemen olan karar vericiler normalde sermaye sınıfının karlılığı ve hatta servetlerini arttıracak tedbirler almak durumundadır. Servetlerini azaltacak tedbirler almaya çalışmaları beklenmeyen bir durumdur. Sonuç olarak kapitalistler için
kaç kişinin öleceği önemli değildir. Onlar için önemli olan firmaların çalışması, daha çok üretim ve daha ucuz üretim. Daha çok üretimi daha ucuza yapıp daha çok kar yapmaktır onların temel amacı. Hastalanan ya da ölen işçinin yerine yenisini koydukları müddetçe bunun bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum kapitalist sistemdeki insanlar açısından. Yani o sistemin kurgulayıcıları açısından bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum. Yani bu sorun yoktur. Ha, duygusal bir sorun elbette oluşur. Ha, bu da milyonda birdir. Yani böyle bir ciddi duygusal sorun yaşayacaklarını da ben düşünmüyorum. Yani bu da çok azdır. Yaşarlar ama belki bunu kısmi olarak kendi işlerinde başka şeyler yaparak bir şekilde bertaraf etmeye ve vicdanlarını rahatlatmaya çalışırlar. Yalnız böyle bir durumda kapitalist sistemin içerisinde insanın çok da değeri yoktur. Yani yerine yeni bir iş gücü koyabiliyorlarsa bu değerlidir ama bunun dışında çok fazla değer biçilmez insan açısından değerlendirildiğinde. Fakat pazar paylaşım kavgalarında milyonlarca insanı ölüme götürebilen bir zihniyet için bu rahatsızlık, yani bu duygusal rahatsızlık da çok da ciddi bir sorun değildir. Suriye örneği keza önümüzde, Irak örneği önümüzde, orada milyonlarca insanın ölümüne, zor koşullarda yaşamasına şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla sömürücü devletler için bu insanların ölmesi ya da ölümü çok da bir anlam ifade etmiyor. Burada asıl olan sermaye sahiplerinin yerine yeni iş gücünü koyabilmeleri. Peki, sermaye sahipleri için ölen, ölür, kalan sağlar bizimdir mantığıyla hareket etmesi bu süreçte gerekmiyor muydu? Koronavirüs salgını sonrasında gerekmiyor muydu? Yani isteyen kendini karantinaya alır. Dolayısıyla işçi sınıfının ölüp ölmemesi ya da işçi sınıfının ya da alt sınıf, özür diliyorum bunu söylerken, yani iş gücü sınıfı diyelim, bu daha doğru bir ifade olur. İş gücü sınıfının hayatta kalıp kalmaması sermaye sahipleri için çok ciddi bir önem arz etmezken neden böyle tedbirler almak durumunda kalıyorlar? İşte burası önemli bir anekdot. Bu beklenirken, üstelik de insana olan ihtiyacın azaldığı bir ortamda, insan gücünün yerini robotların aldığı bir süreçte tam tersini görüyoruz ki ciddi tedbirler alındı. Hatta başta Donald Trump ve Boris Johnson gibi bu salgını başta ciddiye almayan isimler dahi ciddi tedbirler almaya başladılar. Tedbir almaya itildiler. Almak zorunda kaldılar veya bırakıldılar. Bu da ayrı bir anekdot. Ve tedbirler en üst düzeye çıkartıldı. Çünkü artık insanın, bakın bu önemli. Neden böyle bir yola gitmek durumunda kaldılar? Yani kapitalist sistem içerisinde yerine yeni bir işçi konulması durumunun sonucu çok da önemli olmazken neden böyle bir tedbir almaya mecbur kaldılar? Trump için, işte Boris Johnson için aynı şeyi söyleyebiliriz. Çünkü bakın, artık insanın önemli olduğu bir sürece doğru gidiyoruz. Yani insanı yaşat ki sen de yaşayabilesin. Kendi varlığını ortaya koyabilmen için, kendi varlığını devam ettirebilmen için bir başka insanı yaşatman lazım. Yani komşun varsa sen varsın artık. Komşun yoksa sen de yok olmaya mahkumsun ve yok olma yolunda yok olacaksın. Bu kadar açık konuşayım. Bir komşunu yaşatmadığın sürece sen de yok olmaya mahkumsun. Buraya doğru gidiyoruz. Yeni dünya düzeni artık bu noktaya doğru gidiyor. İnsanı yaşatmadığın yerde sen de varlığını devam ettiremezsin. Bu önemli bir anekdot. Yani bunların böyle bir sistemi oluşturmalarının altında yatan sebep de bu. Şimdi buradan hareketle yeni
dünya düzeni ve teknoloji sistemleriyle ilgili ve artık hayatımızda olmayacak mesleklerle ilgili ve kapitalizm, e, küreselizm, bunun üzerine dijitalizm ve artık uzay çağı geliyor. İddia ediyorum. Kapitalist sistem çoktan bitti. Küreselizm çoktan bitti. Dijitalizm bitmek üzere ve artık uzay çağı geliyor. Uzay devri geliyor. Ha, bu UFO'lar gelecek falan filan diye diyor. Bu UFO'lara da çok inanan biri değilim. UFO göreceğiz falan filan. Yapay olduklarını düşünenlerdenim. Yani bu UFO denilen teknolojinin yapay olduğunu düşünenlerdenim. Ama burada önemli bir anekdot var. Artık uzay çağı geliyor. Peki bize ne olacak? Hangi meslekler yok olacak? Hangi iş kolları yok olacak? Bunları da devamında irdeleyeceğiz ve birlikte sohbet etmeye devam edeceğiz. Bu yüzden hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bizi takip etmeye, bizimle olmaya, bu haberleri arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza ulaştırmayı lütfen ihmal etmeyin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın.